Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri ve değerli izleyicileri. Bugünkü belgeselimizde Afrika kıtasının en güney ucunda yer alan, zenginlikleri ve çelişki dolu tarihiyle dünyanın en büyüleyici ülkelerinden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Burası Hint Okyanusu ile Güney Atlantik Okyanusu'nun kucaklaştığı 1.210.000 kilometrekarelik devasa bir coğrafyaya yayılan ve sayısız gizemi barındıran bir diyar. İzleyeceğiniz bu eşsiz serüvende doğanın en vahşi ve en güzel hallerinden, insanlık tarihinin en karanlık ve en aydınlık dönemlerine kadar pek çok detayı birlikte keşfedeceğiz. 2026 yılı verilerine göre yaklaşık 65.453.000'lik nüfusuyla Güney Afrika, küresel sahnede çok kültürlülüğün ve direncin simgesi konumunda. Bu güzel ülke, Başpiskopos Desmond Tutu'nun adlandırdığı ve ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın dünyaya duyurduğu şekliyle bir gökkuşağı ulusu olarak anılıyor. Bu ifade, Nuh tufanı sonrasındaki barış sembolünden ve yerel Afrika kozmolojisinin umut vadeden renklerinden ilham alıyor. Bugün gökkuşağı ulusu, 12 resmi dili ve sayısız farklı etnik kökeni uyum içinde yaşatmaya çalışan bir toplumun ortak hayalini temsil ediyor. Hatta bu renklilik öylesine köklüdür ki, 2023 yılında Güney Afrika İşaret Dili anayasaya eklenerek ülkenin 12. resmi dili olmuş ve işitme engellilerin hakları benzersiz bir şekilde devlet güvencesi altına alınmıştır. Peki, böylesine karmaşık ve zengin bir kimlik nasıl bir coğrafyanın üzerinde yükseliyor? Ülkenin topografyası, milyonlarca yıllık jeolojik bir tiyatro sahnesi gibidir. Kıyı ovalarını iç kısımdaki devasa yaylalardan ayıran büyük uçurum, bu sahnenin en dramatik perdesini oluşturur. Bu uçurumun en görkemli bölümünü ise Ejderha Dağları olarak da bilinen ve yerel dilde mızrakların bariyeri anlamına gelen Drakensberg Sıra Dağları meydana getirir. 1000 kilometreden fazla uzunluğa sahip bu dağlar, 10 binlerce yıllık San halkı kaya resimlerine ev sahipliği yaparken, doğanın acımasız rüzgarları ve yıldırımlarıyla şekillenmiş sivri bazalt kuleleriyle gökyüzünü deler. Batıya, okyanus kıyısına doğru ilerlediğimizde ise karşımıza efsanevi Masa Dağı çıkar. And ve Alp dağlarından çok daha yaşlı olan bu devasa kaya kütlesi, yüzlerce milyon yıl öncesine dayanan tortul kayaçlardan meydana gelmiştir. Dağın üst kısmının bir masa gibi dümdüz olmasının sırrı, yatay olarak uzanan son derece sert kumtaşı katmanlarının altındaki yumuşak yapıyı erozyondan korumasında yatar. Bu büyüleyici dağın eteklerine kurulan Cape Town şehri, doğanın bu antik anıtının gölgesinde soluk alır. Güney Afrika'nın jeolojik sırları sadece dağlarla sınırlı değildir. Yüzeyin derinliklerinde ve geçmişin karanlığında kozmik olayların izleri yatar. Free State eyaletindeki Vredefort kubbesi, yaklaşık 2 milyar 23 milyon yıllık yaşıyla dünya üzerinde bilinen en eski ve en büyük meteor çarpma yapısıdır. Masa Dağı'ndan bile daha büyük olduğu tahmin edilen devasa bir göktaşının saniyeler içinde yarattığı bu çarpışma, yer kabuğunun derinliklerindeki altın taşıyan kayaçları yeryüzüne doğru iterek muazzam bir jeolojik bozulma yaratmıştır. İşte bu şiddetli kozmik kaza, bugün Witwatersrand Havzası olarak bildiğimiz ve dünya tarihindeki toplam altının neredeyse yarısının çıkarıldığı devasa altın yataklarını yüzey erozyonundan koruyarak yer altına gizlemiştir. Eğer o meteor dünyamıza çarpmasaydı, Güney Afrika'nın kaderini değiştiren o muazzam zenginlik yüzeyde kalıp rüzgarlarla savrulup gidecekti. Bu jeolojik hazineler kadar, insanlığın kökenine dair sırların yattığı mağaralar da ülkenin paha biçilmez değerleridir. Johannesburg'un kuzeybatısındaki insanlığın beşiği bölgesi, dünyadaki erken dönem insansı fosillerinin en büyük yoğunluğuna ev sahipliği yapar. Sterkfontein mağaralarında bulunan ve yaklaşık 2,5 milyon yıllık olan Bayan Ples isimli kafatası ile yaşı 3 milyonu aşkın yıla tarihlendirilen küçük ayak lakaplı tam iskelet, Afrika'nın modern insanın tartışmasız ana vatanı olduğunu bilimsel olarak mühürler. Bu topraklarda yürürken aslında milyonlarca yıl önce ilk adımlarını atan atalarımızın ayak izlerine basıyoruz. Değerli izleyiciler, eğer anlatımımızı buraya kadar beğendiyseniz, doğanın ve tarihin bu eşsiz hikayelerine ortak olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın.
Çünkü Güney Afrika'nın vahşi doğasına doğru atılacağımız asıl macera şimdi başlıyor. Güney Afrika, dünya yüzeyinin sadece %2'sini kaplamasına rağmen küresel bir biyoçeşitlilik merkezidir. Toplam 8 ana karasal biyoma sahip olan ülkede en çok dikkat çeken bölge Fynbos biyomudur. Dünyanın 6 floral krallığından biri olan Cape Flora Krallığı'nı oluşturan bu özel çalı biyomu binlerce endemik bitki türüne ev sahipliği yapar. Bu bitkilerin arasında ülkenin ulusal çiçeği olan ve adını Yunan mitolojisindeki şekil değiştiren tanrıdan alan Kral Protea öne çıkar. Dev bir çiçeği andıran bu bitki, devasa orman yangınlarından sonra bile hayatta kalmasını sağlayan yeraltı gövdesiyle Güney Afrika ulusunun sarsılmaz dayanıklılığının canlı bir sembolüdür. Aynı coğrafyanın yüksek ve asidik yamaçlarında, Cederberg dağlarında yetişen bir başka mucize ise rooibos, yani kızıl çalı bitkisidir. Yüzlerce yıl boyunca yerli Khoisan halkı tarafından şifa niyetine toplanan bu bitki, günümüzde kafeinsiz ve antioksidan zengini bir çay olarak tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Tohumlarının çimlenebilmesi için toprakta fiziksel olarak çizilmesi ve zorlanması gereken bu inatçı bitki, yerel halkın doğayla kurduğu derin bağın en lezzetli kanıtıdır. Bugün rooibos endüstrisinden elde edilen gelirin bir kısmı, bu kadim bilginin asıl sahipleri olan Khoisan topluluklarına kalıcı bir telafi olarak aktarılmaktadır. Kuraklığın ve çoraklığın yıl boyu hakim olduğu Namaqualand bölgesi ise her yıl Ağustos ve Ekim ayları arasında inanılmaz bir sihire sahne olur. Kış yağmurlarının ardından milyonlarca yabani papatya aynı anda açarak uçsuz bucaksız çölü canlı bir renk halısına dönüştürür. Sadece birkaç hafta süren ve bitki bilimcileri hayrete düşüren bu mucize, doğanın en zorlu koşullarda bile nasıl yeniden doğabileceğinin muhteşem bir göstergesidir. Güney Afrika'nın geniş savanalarında ise yaban hayatının mutlak hakimleri olan Büyük Beşli'nin krallığı başlar. Sömürge dönemindeki avcıların yaya olarak avlanması en tehlikeli olan 5 hayvanı tanımlamak için kullandıkları bu terim, bugün safarilerin en büyük heyecan kaynağıdır. Aslanlar, leoparlar, filler, gergedanlar ve bufaloların her biri akıl almaz hayatta kalma ve sosyal örgütlenme stratejilerine sahiptir. Karaların en büyük memelisi olan Afrika filleri, devasa cüsselerine rağmen ayaklarındaki kalın yastıkçıklar sayesinde adeta parmak uçlarında inanılmaz bir sessizlikle yürürler. Vücutlarındaki derin kırışıklıklara çamur depolayarak kavurucu güneşte serinlemeyi başarırlar. Leoparlar avlarını sırtlanlardan korumak için kendi ağırlıklarının 2 katı olan karkasları ağaç dallarına taşıyabilecek muazzam bir kas gücüne sahiptir. Aslan sürülerinde ise erkek aslanların o gösterişli yelelerine rağmen avlanma ve yavruların bakımı gibi en zorlu görevler tamamen dişi aslanların omuzlarındadır. Karadaki bu görkemin denizlerdeki karşılığı ise her yıl Mayıs ile Temmuz ayları arasında gerçekleşen devasa sardalya akınıdır. Milyarlarca sardalyanın soğuk sulardan kuzeydeki yarı tropikal sulara doğru yaptığı bu büyük göç, dünyanın en büyük biyokütle hareketlerinden biridir. Zeki yunuslar sürüleri dar alanlara sıkıştırarak devasa yem topları oluştururken, köpek balıkları okyanusun derinliklerinden, binlerce sümsük kuşu ise gökyüzünden fişek gibi suya dalarak bu eşsiz deniz ziyafetine katılır. Doğanın bu büyüleyici ritmine eşlik eden insanlık tarihi ise ne yazık ki sık sık çatışmalar ve kanlı savaşlarla sınanmıştır. 1652 yılında Hollandalıların Ümitburnu'nda bir istasyon kurmasıyla başlayan kalıcı Avrupa varlığı, yerli halkların ana vatanlarından sürülmesine neden oldu. 19. yüzyılın başlarında İngiliz yönetiminin bölgeye tamamen hakim olmasıyla birlikte Hollanda kökenli çiftçiler yani Boerler, bağımsızlıklarını korumak için kuzeye ve doğuya doğru kitleler halinde büyük göç adını verdikleri tehlikeli bir yolculuğa çıktılar. 12.000 ile 14.000 arasında kişinin ağır arabalar ve öküzlerle katıldığı bu büyük göç sırasında Boerler, Zulu Krallığı gibi kudretli ve yerel orduya sahip devletlerle kanlı savaşlara girerek kendi bağımsız cumhuriyetlerini kurmayı başardılar. Ancak bu el değmemiş toprakların derinliklerinde yatan devasa servet çok geçmeden herkesin kaderini kökünden değiştirecekti. 1867 yılında bölgede elmasın, hemen ardından da eşsiz altın damarlarının keşfedilmesiyle birlikte tüm dünyanın gözü Güney Afrika'ya çevrildi.
Kimberley'de ortaya çıkan ve elmas rüzgarıyla kurulan devasa insan yapımı çukur, kazmalar ve küreklerle yeri oyan 50.000 insanın sınır tanımaz tutkusunun devasa bir anıtıdır. Dünyanın elle kazılmış en büyük çukuru olarak anılan bu yer, tam 240 metre derinliğe kadar ulaşarak küresel elmas endüstrisinin temellerini atmıştır. Ancak bu kontrolsüz maden zenginliği, İngiliz İmparatorluğu ile Boerler arasında yıkıcı bir egemenlik kavgasına, şiddetli Anglo-Boer Savaşı'na zemin hazırladı. İngiliz ordusunun uyguladığı amansız yakıp yıkma taktikleri ve dünyadaki ilk modern toplama kamplarının sivil halk için kurulması, 10 binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybetmesine, ülkenin hafızasında nesiller boyu kapanmaz yaralar açılmasına yol açtı. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise bu topraklarda apartheid, yani ırksal ayrılık rejimi adı verilen yepyeni ve bir o kadar karanlık bir dönem başladı. 1948 yılında dönemin Ulusal Partisi tarafından resmi devlet politikası haline getirilen bu sistem, insanları sadece ten renklerine göre kesin ve acımasız çizgilerle ayırdı. Siyahi nüfus oy kullanma, özgürce seyahat etme ve nitelikli eğitim alma gibi en temel insani haklarından mahrum bırakılarak, yoksul ve izole edilmiş kamp benzeri bölgelere sürüldü. Bu insanlık dışı sisteme karşı direnişin en sarsıcı dönüm noktalarından biri, 1976 yılının 16 Haziran gününde meydana geldi. Bugün Soveto ayaklanması olarak tarihe geçen o gün, eğitim dilinin sadece Afrikaans olarak dayatılmasına karşı 20.000'den fazla siyahi lise öğrencisi barışçıl bir yürüyüş başlattı. Polisin öğrencilerin üzerine ağır silahlar ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi yüzlerce masum çocuğun kanının dökülmesine sebep oldu. Okul formaları içindeki çocukların cesetlerinin taşındığı fotoğraflar uluslararası arenada şok etkisi yarattı ve apartheid rejiminin yıkılmasına giden yolda geri dönülemez bir eşik aşıldı. Bu zorlu ve uzun mücadelenin kalbinde ise sarsılmaz iradesi, bitmek bilmeyen sabrıyla efsanevi lider Nelson Mandela duruyordu. İlkokuldaki misyoner öğretmeni tarafından kendisine İngilizce Nelson ismi verilen bu inatçı çocuğun asıl adı, yerel dilde sorun çıkaran anlamına gelen Rolihlah'laydı. Tembu kraliyet ailesine mensup olan Mandela, köyündeki şef tarafından zorla evlendirilmek istenince evini terk edip büyük şehre Johannesburg'a kaçarak yepyeni bir hayata atıldı. Orada Güney Afrika'nın ilk siyahi hukuk bürosunu kurarak halkının uğradığı haksızlıklara karşı yasal yollarla bir adalet savaşı başlattı. Ancak rejim onu tehlikeli bularak hapse attığında tam 27 yıl sürecek esaret hayatı başladı. Fakat hapis yılları Mandela'yı kırmak yerine onun ruhunu çelik gibi sertleştirdi. Hapishane duvarları arasında sadece sıradan bir mahkum değil, gardiyanlara dahi yön veren bir ruhani lider haline geldi. Küçük hücresinde bozuk masasının değiştirilmesi için hapishane müdürüne karşı gösterdiği sarsılmaz ve kararlı duruş, onun otoritesinin parmaklıklar ardında bile kırılamayacağının ufak ama vurucu bir örneğiydi. Hücresinde savaş ve barış gibi eserleri okuyarak zihnini daima diri tuttu ve barışçıl direnişin sembolü oldu. 1990 yılında tüm dünyanın baskısı ve iç direnişin büyümesiyle serbest bırakıldığında ülkenin dört bir yanında bayram havası esti. Müzakerelerle geçen sancılı bir geçiş döneminin ardından 1994 yılında yapılan ve tüm ırkların katıldığı ilk tam demokratik seçimlerde Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı seçildi. Milyonların gözyaşları içinde izlediği yemin töreninde bu güzel toprakların bir daha asla birinin diğeri tarafından ezilmesine şahit olmayacağını haykırması yeni bir çağı müjdeliyordu. Mandela'nın parçalanmış bir toplumu bir araya getirme dehasının en eşsiz anı ise 1995 yılında kendi ülkelerinde düzenlenen Rugby Dünya Kupası'nda yaşandı. Yıllarca beyazların egemenlik sporu sayılan ve siyahi nüfusun nefret ettiği milli takımı bir anda ulusal birliğin sembolü haline getirdi. Kupa finalinde sahaya kaptan formasıyla inerek yılların ayrımcılığını omuz omuza bir stadyum coşkusuna dönüştüren Mandela, bu spor mucizesiyle gökkuşağı ulusu kavramının içini doldurdu. Ülkenin bu ruhsal iyileşme süreci, Başpiskopos Desmond Tutu başkanlığında kurulan ve tüm dünyanın dikkatle izlediği Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu ile kurumsal bir yapı kazandı.
Amacı sadece intikam almak değil, gerçeğin aydınlatılmasıyla gelen bir onarıcı adalet sistemi kurmaktı. Binlerce mağdur, yıllarca saklanan işkence, zulüm ve sistematik cinsel şiddet hikayelerini ekranlarda anlatırken, siyasi amaçlı suç işleyen zanlılara tüm gerçekleri en ince detayına kadar itiraf etmeleri karşılığında af seçenekleri sunuldu. Bu zor yüzleşme, kusurları olsa da kan gölüne dönmesi beklenen bir ülkenin kendi yaralarını konuşarak sarmaya çalışmasının destansı bir örneğidir. Günümüze, yani 2026 yılına geldiğimizde Güney Afrika ekonomik ve siyasi olarak yeni ve kritik bir dönemece girmiş bulunuyor. Siyasi arenada devrimden bu yana süregelen dengeler kökten sarsılıyor ve seçmen eğilimleri hızla değişiyor. Yakın zamanda yayınlanan kamuoyu yoklamalarına göre uzun yıllar muhalefette kalan Demokratik İttifak Partisi tarihinde ilk defa popülarite oranlarında birinciliğe oturarak iktidarın en güçlü adayı haline gelmiştir. Yeni istihdam alanları yaratma, yolsuzluklarla mücadele ve şeffaf yönetim vaatleriyle öne çıkan bu siyasi rüzgar, yaklaşan seçimlerin ülke tarihi için ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Ekonominin bel kemiğini oluşturan endüstriyel sektörler ise modern teknolojiyle geleneksel emek gücünü harmanlamaya devam ediyor. Yüzeydeki altın cevherlerinin tükenmesiyle birlikte maden şirketleri devasa asansörlerle yerin kalbine doğru yolculuk yapmak zorundalar. Maponeng altın madeni neredeyse 4000 metrelik akıl almaz derinliğiyle yeryüzündeki insan eliyle kazılmış en derin maden olma rekorunu elinde tutuyor. Aşağıdaki cehennemi andıran kaya sıcaklıkları devasa buz üretim fabrikalarıyla soğutulurken bu maden adeta teknoloji ve cesaretin sınırlarının test edildiği devasa bir laboratuvardır. Bir diğer büyük sevinç kaynağı ise ülke ekonomisine 10 yıllardır büyük zararlar veren ve günlük yaşamı felç eden yük atma, yani elektrik kesintileri sorununun 2026 yılı itibarıyla neredeyse tamamen kontrol altına alınmış olmasıdır. Milli Enerji Kurumu, ESKOM'un yürüttüğü toparlanma ve bakım planları olağanüstü sonuçlar vermiş, ülke 340 günü aşkın bir süre boyunca hiçbir planlı kesinti yaşamamıştır. Enerji hatlarındaki bu tarihi istikrar, sanayi üretimine derin bir nefes aldırmış ve ulusal ekonomide uzun zamandır beklenen canlanmanın sinyallerini vermiştir. Enerji krizinin aşılmasının yanı sıra turizm ve tarım sektörleri de ülkenin uluslararası alandaki en parlak vitrinleridir. Özellikle Batı ve Doğu Kap eyaletleri arasında uzanan ve dünyanın en uzun şarap rotası olarak pazarlanan 62 numaralı karayolu adeta cennetten bir köşe sunar. Cape Town'dan başlayarak eşsiz vadileri, otantik tarım kasabalarını ve Sarp Dağı geçitlerini aşan bu 850 kilometrelik güzergah, misafirlere Güney Afrika şarapçılığının asırlık mirasını Fynbos bitki örtüsünün büyüleyici kokusu eşliğinde tattırır. Güney Afrika'nın ruhunu tam anlamıyla kavrayabilmek için modern şehirlerin ötesindeki kadim sosyokültürel dokuya inmek gerekir. Toplumun en derin bağlarını oluşturan Ubuntu felsefesi, ben, biz olduğumuz için benim diyerek bireyselliğe karşı merhameti ve birlikteliği yüceltir. Bu birliktelik hissi geleneksel törenlerde en saf haliyle yaşatılır. Xhosa ve Zulu gibi köklü halklarda evlilik törenlerinden önce lobola adı verilen, damadın ailesinin gelini yetiştiren aileye inek veya hediyeler sunduğu gelenek, iki soyun ataları arasında manevi ve toplumsal bir köprü kurmayı hedefler. Eylül aylarında düzenlenen ve 10 binlerce genç Zulu kızının kralın huzurunda geleneksel kıyafetleri ve sazlıklarıyla gerçekleştirdiği ünlü Umkosi Womhlanga, yani Saz Dansı Festivali ise ülkenin en görsel etkinliklerinden biridir. Sadece dans ve müziğin değil, aynı zamanda geçiş ritüellerinin, kültürel gururun ve eğitim sürecinin devasa bir şöleni olan bu tören, Güney Afrika kabile kültürünün yaşam enerjisini gözler önüne serer. Asya'dan savrulan hayatların bu kıtada yeşerttiği Cape Malay kültürü ise, Güney Afrika'nın yemek masalarına ve sokaklarına bambaşka bir ruh üflemiştir. Hollandalılar tarafından Doğu Hint adalarından köle olarak getirilen insanların torunları olan bu topluluk, baharatların büyüleyici dünyasını Afrika'ya taşımıştır. Köri ve meyve aromalarının enfes yumurtalı bir katmanla fırınlandığı bobotie yemeği ile Hindistan ceviziyle kaplanıp şerbete batırılan Koe Sisters hamur işi bu mutfağın parlayan yıldızlarıdır.
Geçmişin ağır kölelik yıllarını geride bırakan bu halkın yeni yıla girerken sokaklarda rengarenk şemsiyeler ve trompetlerle düzenlediği Kaapse Klopse Karnavalı ise hüznün müziğe ve neşeye dönüşümünün en somut kanıtıdır. Geçmişin müzikal mirası 21. yüzyılın dinamikleriyle birleştiğinde ortaya sınırları aşan yepyeni ritimler çıkıyor. Johannesburg ve Pretoria'nın ara sokaklarında filizlenen amapiano ve durba'nın sert tınılarını taşıyan geekyon müzik türleri bugün sadece Afrika'yı değil, tüm dünyayı dans ettiriyor. Tomruk davulunun derin ve hipnotik basları, kwaito, caz ve lounge müziğiyle birleştiğinde ortaya çıkan bu ses, milyonlarca genci sosyal medyada aynı figürlerle buluşturuyor. İşin daha da ilginci, gelişen yapay zeka müzik üretim platformlarında sanatçılar Afrika'nın bu özgün ritmini yakalamak için amapiano şablonlarını ve sarsıcı bas komutlarını dijital ortama aktararak yepyeni bir müzik devrimi yaratıyorlar. Küresel ağırlığını her geçen gün artıran Güney Afrika Cumhuriyeti, 2025 yılında tarihinde ilk defa G20 zirvesini Afrika kıtasında ağırlayarak tarihi bir diplomatik zafere imza atmıştır. Eşitlik ve sürdürülebilirlik temasıyla yürütülen başkanlık döneminde ülke, gelişmekte olan Güney ülkelerinin teknolojik ve finansal haklarını masaya vurmuş, yeraltı madenlerinin sadece ucuza ihraç edilmek yerine kıtada işlenerek değer kazanmasını savunmuştur. Dönem başkanlığının 2026 yılında devredildiği bu süreçte Güney Afrika, uluslararası siyasette ağırlığı asla göz ardı edilemeyecek sarsılmaz bir güç olduğunu kanıtlamıştır. Tüm bu büyüleyici katmanları, derin maden çukurlarından başı dumanlı Drakensberg zirvelerine, apartheid'in acılarından amapiano'nun coşkusuna kadar bir bütün olarak ele aldığımızda, Güney Afrika'nın sadece yeryüzünde bir ülke değil, insanlığın direncini, affediciliğini ve hayata tutunma gücünü kanıtlayan yaşayan bir anıt olduğunu görüyoruz. Sevgili Coğrafya Durağı kanalı izleyicileri, güzelliklerin ve büyük zorlukların harmanlandığı, birbirinden farklı milyonlarca insanın tek bir gökkuşağı ulusu şemsiyesi altında birleşmeye çabaladığı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığımız bu eşsiz ve derin yolculuğun sonuna geldik. Sizce geçmişin bu kadar ağır yüklerini taşıyan bir ulusun, onarıcı adalet ve Ubuntu felsefesiyle bir arada kalma çabası, kendi iç savaşlarını ve kutuplaşmalarını yaşayan modern dünya için gerçek bir kurtuluş reçetesi olabilir mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve yepyeni maceralarımızda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.